Merhaba. Festival, gelenekler ve kültür video serimin 3. videosuna hoş geldiniz. Bu videomda dünyanın en büyük çaplı dini organizasyonu olan Kumbh Mela Festivali'ni ve Ganga Arti ritüelini anlatacağım. İyi seyirler. Kumbh Mela, Hindistan'da 12 yılda bir düzenlenen, Hinduizm geleneklerine göre yaşatılan toplumsal bir festivaldir. Dünyanın en büyük dini organizasyonu olarak kabul edilir. Müslümanların kutsal kabul ettikleri Kabe'ye yaptıkları hac ibadetine benzer. Festival 12 yılda bir 55 gün sürüyor ve 2013 yılında bu festivale yaklaşık 55 milyon kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Neredeyse Türkiye nüfusu kadar bir kalabalığın dini bir ritüel için bir araya geldiğini düşünün. Bu gerçekten dünya üzerinde bu amaçla bir araya gelmiş en büyük insan topluluğu anlamına geliyor. Hint alt kıtası dünyanın en kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Bu topraklar binlerce yıldan beri içerisinde sayısız etnik, dinsel, mezhepsel farklılığı barındırmış, çeşitli inanç ve kültürler bir arada yaşamış, birbirlerinden etkilenmiş, yeni kültür sentezleri üretmişler. Bölge dokusuna en fazla etki eden unsurlardan biri de M.Ö. 1250'lerden itibaren alt kıtaya kavimler halinde göç ettiği düşünülen Ariler olmuştur. Aryan kültürü benliğini Hindistan'ın temel kültürel değerlerinin ve dini yapılarının neredeyse tümüne işletmiş. Bu medeniyet, tasavvur edilemeyecek derecede hızlı ve etkili bir biçimde Hint kültürünü etkisi altına almış, başlarda Hinduizmin nüveleri sayılan ya da Hinduist bir geleneği temsil eden Harappa dinini, Brahmanizmi ve devamında Hinduizmi derinlemesine etkilemiş. Hindistan günümüzde de pek çok dini ritüelin yapıldığı bir ülkedir. Bu video serimde yine bir Hindu geleneği olan Holi Festivali'nden bahsetmiştim. Bir bahar festivali olan ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferinin kutlandığı bu festivalin kökenini ve detaylarını Holi Fest videomda anlatmıştım. Dilerseniz video sonunda çıkan kartlardan o videomu da izleyebilirsiniz. Kumbh Mela, Ganga Arti ve ölü yakma törenleri gibi ritüellerin ise ortak bir noktası var. Ganj Nehri. Ganj Nehri Hindu dilinde Ganga olarak geçer ve Hindistan'ın kuzey topraklarından ve Bangladeş'ten geçen 2704 kilometre uzunluğundaki akarsudur. Ganj, yüksek Himalaya yaylalarındaki Bhagirathi ve Alaknanda akarsularının birleşmesinden doğar. Ganj Nehri, Hinduizm inancına göre kutsaldır. Hindular nehri tanrıça Ganga'nın kişiselleşmiş formu olarak kabul ederler ve bu nedenle insanlar bu nehre taparlar. İnançlara göre belirli günlerde nehirde yıkanmak, günahların affedilmesi ve tövbelerin kabul görmesini sağlar. Hinduizm'deki ölü yakma geleneği nedeniyle birçok insan Hindistan gibi büyük bir ülkede binlerce kilometre yol kat ederek yakınlarının küllerini bu nehre serperler. Hindu inançlarına göre nehrin suyu kutsaldır ve insanlar için kurtuluş yoludur. İnanışa göre bu sudan bir yudum bile içmeden ölmek tamamlanmamış bir hayattır. Bununla birlikte ölüm döşeğinde bir hastaya son nefesinde nehrin suyundan içirmek, cennete gitmesinin garantisidir. Bu nedenle birçok Hindu, evinde ağzı kapalı kaplarda gerekli zamanlarda kullanmak için sular bulundurur. Hinduizm'deki birçok dini gün ve festival Ganj'ın kıyılarında kutlanır. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da yapılan bu tür kutlamalara milyonlarca insan katılır. Bugüne dek dünya üzerinde özel bir gün için toplanmış en büyük kalabalık, 2010'lu yıllara kadar 20 milyon kişiyle Ganj Nehri kıyısında Kumbh Mela Festivali için bir araya gelmiştir. 2013 yılında 2 aylık bir süreçte 120 milyon kişi toplanmış. Gelelim tekrar Ganga Arti ritüeline. Arti, Hinduizm'de Tanrı için yapılan bir ışık sunusudur. Hinduların evlerinde ve tapınaklarında günlük olarak yaptıkları en yaygın ibadetlerden biridir. Arti esnasında yanmakta olan lamba, Tanrı'yı sembolize eden bir nesnenin önünde dairesel olarak hareket ettirilir. Tanrıça Ganga'nın yeryüzündeki müşahhaslaşmış formu olarak kabul edilen Ganga yani Ganj Nehri kıyısında yapılan Arti'ye de Ganga Arti denir. Ritüelin amacı ise tıpkı diğer Hindu ritüellerinde olduğu gibi insan zihnini manevi uyanış için değiştirip dönüştürerek Tanrı ile bağlantı sağlamak ve kurtuluşa ulaşmaktır. Ganga Arti sembolik anlamlarla yüklü, Hindular açısından oldukça önemli, yabancılar arasında da popülaritesi gittikçe artan bir ritüeldir. Doğrudan Ganj Nehri'nin kendisine yönelerek yapılan tören,
Bu yönüyle Hinduların bir idol bulundurarak yaptıkları ibadetlerden ayrılır. Nehrin kendisine bir tanrıça olarak tapılınır. O, gökyüzündeki tanrıça Ganga'nın yeryüzündeki iz düşümüdür. Çünkü Hindu inançlarına göre gökyüzünde olanın yeryüzünde mutlaka karşılığı vardır. Ünlü dinler tarihçisi Eliot'a göre nehirlere bir hierofani yani kutsallığın dünyadaki görünümü olarak tapılınır. Bu tapınma asla nehrin kendisine değil ama onda tezahür eden bazı niteliklerden dolayı kutsalın kendisinedir. Ganga Nehri kıyısında Tanrıça Ganga için bireysel olarak yapılan bu ibadet, yüzyıllardan beri alışılmış şekilde sürerken, son zamanlarda özellikle bazı önemli dini merkezlerde bir takım organizasyonlara verilmiştir. Bugün bu merkezlerde yapılan artiler, aslına bağlı kalınarak modifiye edilmiş olanlardır. Din adamlarının kostümleri, törenin kendisine mahsus koreografisi, müziği, ışık gösterisi ve diğer özellikleriyle ritüel adeta bir sahne gösterisine dönüşmüş durumda. Ganj Nehri, Orta Himalayalardaki buzuldan çıkar. Kuzey Hindistan boyunca doğuya doğru akarak Bengal Körfezi'nden denize dökülür. Fakat Hint dini inançlarına göre onun suları yalnızca Himalayaların en yüksek yerinden değil, aynı zamanda en yüksek gökten inmiştir. Bu bağlamda Hindular ona gökten yeryüzüne giden anlamında Ganga derler ki, bu onun Hint mitolojisindeki isimlerinden sadece birisidir. Ganga kelimesinin etimolojisi hakkındaki geleneksel ve yaygın görüş, onun Sanskritçe gitmek anlamına gelen gam fiilinden türediği şeklindedir. Nitekim onu öven şiirlerde kendisinden hızlı giden olarak bahsedilir ve onun akışına, hızına, sularının enerjik hareketlerine vurgu yapılır. Ganga'nın yeryüzüne inişini anlatan hikayelerin değişik versiyonlarını Hinduların kutsal kitaplarından Bhagavata Purana ile Mahabharata ve Ramayana'da bulmak mümkün. Bunların arasında en meşhur olan anlatılardan birine göre Ayodhya Krallığı 60.000 oğlu olan Kral Sagara tarafından yönetiliyordu. Kral bir gün diğer krallıklara karşı üstünlüğünü göstermek için Asvamedha Yagna yani at kurban etme töreni yapmaya karar verdi. Bu ritüel onun yeryüzündeki en iyi damızlık atı kurban etmesini gerektiriyordu. Kural olarak eğer birisi kralın otoritesine meydan okumak istiyorsa bu atı durdurmalı ve kralla çarpışmalıydı. Ülkenin dört bir yanını dolaşmak üzere serbestçe otluğa bırakılan bu hayvanı kralın askerleri ve Brahmanlar da izlerler. Hayvanın tezeklediği yerde Brahmanlar ateş kurbanı icra ederlerdi. Hikayeye göre Tanrı Indra, Sagara'nın kurbanlık atını pervasız bir şekilde çevrede dolaşırken görünce onu bilge Kapila'nın inziva yerine saklar. Bir süre sonra atın kaybolduğunun farkına varan kral, derhal onun bulunup getirilmesi için tüm oğullarına emir verir. Oğulları atı Kapila'nın mahallinde bulurlar ve onun çaldığını düşünerek kendisine hakaret etmeye başlarlar. Bu duruma çok öfkelenen Kapila, bakışlarıyla yakarak onları küle çevirir. Kral Sagara, oğullarının ruhlarını özgür bırakması için Kapila'ya yalvarır. Bunun üzerine bilge, onların ancak gökte akan kutsal nehir Ganga'nın yeryüzüne inip küllerini yıkaması halinde özgürlüğe kavuşacaklarını söyler. Sagara'nın 3. kuşaktan torunu olan Bhagirata'ya gelene kadar bu işi kimse başaramaz. Bhagirati, güvenilir bir başkana krallık görevini devrederek nefis terbiyesi için zahidane bir yaşam sürmek amacıyla Himalayalara gider. Uzun yıllar münzevi bir hayat yaşadıktan sonra Tanrı Brahma ve Shiva'nın lütfuna mazhar olur. O da atalarının kurtuluşu için Ganga'nın yeryüzüne inmesine izin verilmesini ister. Tanrılar bunu severek kabul ederler fakat ona bu nehrin yeryüzündeki nehirlerin aksine çok güçlü olduğunu ve çok şiddetli aktığını söylerler. Onun gökteki haliyle yeryüzünde akmasına izin vermek pek çok felaketlere yol açacağından Ganga'nın akışı bir şekilde kontrol altına alınmalıdır. Nihayetinde Tanrı Shiva bu iş için ikna edilir ve Ganga'yı başının üzerine almaya razı olur. Ganga onun saç topuzunun arasından geçerek yeryüzüne akacaktır. Böylece hızı ve yoğunluğu azalacaktır. Shiva'nın saçları keçeleşmiş saç yani rasta tarzında olduğu ve üstelik topuz da yaptığı için Ganga'nın azgın suları kimseye zarar vermeden bu iş sorunsuz şekilde başarılır. Nehir, Kral Sagara'nın oğullarının külleri üzerine akarak onları yıkar ve ruhlarını özgür kılarak göksel alemlerin en yükseğine gitmelerini sağlar. Hinduların ölülerin küllerini Ganga'ya adamalarının ardındaki sebep budur. O zamandan beri dindar Hindular,
Ganga'nın sularının geçmiş günahları yıkadığına inanırlar. Dini açıdan Varanasi'nin önemi tartışılmazdır. Hinduizm'deki tüm mezhepler tarafından en kutsal hac yeri olarak kabul edilir. Müslümanlar için Mekke, Katolik Hristiyanlar için Vatikan ne ifade ediyorsa, Hindular için de Varanasi odur. Skanda Purana'da anlatılanlara göre de bu şehir Shiva tarafından kurulmuştur. Onun sürekli kalacağı dünyevi konutudur ve burayı asla terk etmeyecektir. Varanasi'de düzenlenen Ganga Arti ritüeli ise kısaca şu şekilde gerçekleşiyor. Ganj Nehri kıyısında her akşam güneş batarken Tanrı Ganga'ya saygı içeren ve ona ibadet edilen törenler yapılıyor. Tanrı gün boyunca insanlara ışığını sunduğu için insanlar da güneş batarken Tanrı'ya sevgisini ve bağlılığının ışığını Ganga Arti töreniyle sunuyor. Teşekkür ediyor ve ölülerinin ruhlarının kabulünü diliyorlar. Hava şartları ne olursa olsun yüzyıllardır bu ritüel gerçekleşiyor. Bu ritüel coşkulu bir kalabalık eşliğinde sürüyor. Hindular ilahilere eşlik etmek için ön sıralarda yerlerini alırken turistler de fotoğraf çekme heyecanıyla renkli ritüele dahil oluyor. Bu törenler tapınaklarda çalınmaya başlanan çanlar ve zillerle başlıyor. Tapınaktaki Ganga heykelinin önünde kısa bir puja töreni, Hindu dua töreni yapılıyor. Ganj kenarına kurulmuş olan 7 platformda pandit denilen Hindu rahipler özel giysiler giymiş bir şekilde asıl tören için hazır durumda bekliyorlar. 5 rahibin olduğu tören 5 elementi temsil ediyor. Hava, su, ateş, toprak ve boşluk. Ganga tapınağındaki puja bittikten sonra küçük bir Hint müziği grubu ilahiler çalmaya başlıyor. Toplanmış olan halk da hep birazdan ilahilere eşlik ediyor. Platformdaki Hindu rahipler belirli sembollerle birbirine uyumlu şekilde puja duası uyguluyor. Mudra denilen el hareketlerini yapıyor. Bir çan, bir tutam tütsü, bir miktar taze çiçek, buhurdanlık, mumlardan yapılmış meşale, küçük bir kap süt, deniz kabuğu gibi objeler kullanıyorlar. Yanmakta olan meşale, Tanrı'yı sembolize eden bir nesnenin önünde dairesel olarak hareket ettiriliyor. Her bir obje, mudra hareketleri ile birlikte sırayla kullanılıyor. Bu hareketler 4 ayrı yönde tekrarlanıyor. Tören 1 saat sürüyor. Törenin sonunda meşaleler halkın arasında dolaştırılıyor. Herkes bu meşalenin kutsal ateşine dokunup yüzüne sürmek için yarış ediyor. Ganj nehrine törenle bir miktar süt dökülüyor ve böylece tören bitiyor. Törenden sonra dilek tutup adağınızı küçük yeşil yaprak kaplara yerleştirilen mum ve gül yaprakları eşliğinde Ganj nehrine bırakıyorsunuz. Kabınız suya düşmeden Ganj boyunca yol alırsa dileğiniz gerçekleşmiş sayılıyor. Gelelim tekrar Kumbh Mela'ya. Dünyada her yıl kültürel, dinsel, festival, panayır gerçekleştirilir. Ancak bunlardan hiçbiri Hindistan'daki Kumbh Mela kadar katılımcı toplayamaz. Allahabad kentindeki Kumbh Mela'ya 60 milyon kişi katıldı. Mekke'ye ya da Vatikan'a yılda ortalama 3 milyon kişinin gittiği göz önüne alınırsa bu çok büyük bir rakam. Sanskritçe'de kumbha, kulpsuz, ağzı dar kavanoz ya da güğüm. Mela'da toplanma, festival ya da panayır anlamına geliyor. Kökeni Hindistan'da ilk nehir etkinliklerinin başladığı antik Vedik döneme kadar gider. Kaynağı Hint mitolojisi Puranalarda Mahabharata ve Ramayana destanında anlatılır. Hintlilerin yaratılış mitlerinden kaynaklanır. Bir zamanlar tanrılar güçlerini yitirir ve yeniden kazanmak ve ölümsüzlük iksiri Amrita'yı elde etmek için Süt Okyanusu'nun çırpılması gerekir. Bunun için iblislerin yardımı gerekir. İçkiyi adilce paylaşmak üzere anlaşırlar. Süt Okyanusu'nu beraberce çalkaladıklarında Amrita bir testinin yani kumbun içinde ortaya çıkar. İblisler Amrita'yı paylaşmak istemeyip testiyi çalınca gökyüzünde büyük bir savaş başlar. Tanrılar ve şeytanlar 12 gün 12 gece savaşırlar. Yeryüzündeki 12 yıla tekabül eden mücadelede Amrita Hindistan'ın 4 ayrı noktasına dökülür. Böylece Kumbh Mela'nın kutlandığı 4 yer belirlenmiş olur. Allahabad, Haridvar, Ukain ve Nasik. Kumbh Mela 3 yılda bir 4 ayrı kentte her birinde 12 yılda bir kutlanmak üzere gerçekleştirilir. Bu bir hac ve suda arınma etkinliğidir. Tarihi Güneş, Ay ve Jüpiter'in burçlar kuşağındaki konumuna göre hesaplanır. Jüpiter, Kova yani Kumbh burcuna, Güneş Koç burcuna girince başlar. Kumbh Mela 2 biçimde gerçekleştirilir. Purna Kumbh yani tam kumbh.
12 yılda bir Allahabad, Haridvar, Ukain ve Nasik'te Art-Kumbh, yarım kumbh 6 ayda bir Haridvar ve Allahabad'da yapılır. Mahakumbh Mela ise 12 Purna Kumbh Mela'dan sonra yani 144 yılda bir gerçekleştirilir. Son Mahakumbh Mela 2001'de Allahabad'da gerçekleştirildi ve 60 milyon kişi katıldı. Her şenlik döneminde yıkanmak için özel tarihler vardır. Bugünlerde kutsal ırmaklarda yıkanmanın bedeni ve ruhu temizleyerek çok yarar getirdiğine, kötü karmayı yok ettiğine inanılır. Kumbh Mela'nın altyapısı, eyalet yönetimi ve merkezi hükümetlerin ortak bütçesiyle hazırlanır. Kamplar, çadır kentler kurulur. Hinduizmin önemli kadın ve erkek gruplarının, Swamilerin her biri kendi çadırını hazırlatır. Müridler için reklam panoları düzenlenir. Tanrı Shiva'nın çileci öğrencileri çıplak ayaklı Naga babalarda kamplarını kurar. Kumbh Mela'nın yapıldığı yerlerden biri olan Haridvar, 300 bin nüfuslu kutsal bir kent. Tanrıça Ganga'nın yani Ganj Nehri'nin Himalayalardan aşağı akarken düzlüğe ilk girdiği yere kurulmuş. Yürüyerek, trenle, otobüsle Haridvar'a gelen Hindular, güneşin batışında ve doğuşunda kutsal Ganj Nehri'nde yıkanarak arınıyor. Meditasyon, yoga yapıyor. Arti törenlerine katılıyor, guruların konferanslarını dinliyor, Naga babalara sadaka verip bazı grupların kamplarına bağış yapıyor, kısacası hacı oluyorlar. Genelde Kumbh Melalarda yürüme esastır. Ana arınma günlerinde bisiklete bile izin verilmez. Bu nedenle kitleler 5 ila 10 kilometre yürümek durumundadır. Teorik olarak fotoğraf makinesi, cep telefonları kutsal mekana alınmaz. Kamplarda vejetaryen yemek esastır ve içki yasaktır. Bir sonraki Kumbh Mela 2022'de Haridvar'da düzenlenecek. Şimdi tamam, her şey iyi güzel de pek çok şeyde olduğu gibi bunda da madalyonun bir de diğer yüzü var. Hindu inancına göre Ganj Nehri kutsaldır ve o asla kirlenmez. Peki gerçekte durum böyle mi? Elbette hayır. Ganj Nehri yeryüzündeki en kirli 5 nehirden biri. Bu nehrin kirlenmeyeceğine inanıldığı için yıllarca hiçbir önlem alınmamış. Birçok kanalizasyon hattı ve fabrika atıkları nehre boşaltılmış. Aşırı kirlilik yaratan deri sanayi ile birlikte nehre tahminen her gün yaklaşık 1 milyar litre lağım akıyor. Ganj Nehri'nin geçtiği alan Hindistan'ın başlıca endüstri bölgeleridir. Bu sebeple de endüstriyel kirlenmeye de çok açık. Aynı zamanda bu nehrin kenarında ölü yakma törenleri yapılır. Ölülerini şafak vakti bu nehrin kıyılarında yakarlar ve küllerini nehre atarlar. Şimdi sıkı durun. Sadece küllerini değil, cesetlerini de nehre atıyorlar. Hamile kadınlarla çocukların cesetleri dinsel inançlarına göre yakılmaz. Bu cesetlere kalın halatlarla büyük taşlar ağırlık olarak bağlanır ve nehre atılır. Bu cesetler çoğu zaman su yüzeyine çıkar. Bunlara dokunmak ve müdahale etmek veya kıyıya çekmek kesinlikle yasak ve günahtır. Bu nehre girmekle kalmıyor, aynı zamanda kutsal saydıkları suyunu günlük işlerinde kullanıyor, hatta içiyorlar. Yapılan ölçümlere göre milyarlarca bakteri barındıran bu nehrin suyunu içmek, sarılık, tifo gibi hastalıkların da yayılmasına sebep oluyor. YouTube kuralları gereği size görüntüleri tüm çıplaklığıyla gösteremiyorum ama eğer gösterebilseydim büyük ihtimalle mideniz bulanırdı ve videoyu kapatırdınız. Araştırmalara göre Ganj Nehri, dünyadaki diğer nehirlere oranla organik atığı 15 ila 25 kat daha hızlı çürütebiliyor. Yıllar boyunca nehre akan ülkenin kanalizasyon sistemi, kimyasal zehirli atıklar ve önceleri atılan çürümüş ölü bedenler nehrin asiditesini arttırdığı için bu durumun gerçekleşiyor olabileceği düşünülüyor. Hindistan'da yaşayan halkın inançlarını gerekçe göstererek kirlettiği Ganj Nehri'nde yaşayan Ganj köpek balığı ve yunus balığı türlerinin kirlilikten ötürü nesli tükenmek üzere. Nehrin kirliliği yalnızca bu iki türü değil, nehirde yaşayan 140 balık türünü ve 90 amfibik türü de tehdit ediyor. Birbirinden değişik ve dünyada görülmemiş kuş türlerinin yuvası olan Ganj Nehri'nin durumu, bu neslin geleceğini de doğrudan etkileyecek. Çünkü bu türlerin yaşamı tamamen Ganj Nehri'ne bağlı. Her ne kadar yıllardır bu nehrin sularıyla içli dışlı olan halkın mikroplara karşı bağışıklık kazanmış olduğu tespit edilmiş olsa da, nehrin çevreye, insan hayatına ve dünyaya verdiği zarar ortada. Devletin arıtma çalışmaları için harcadığı milyonlarca dolarlık bütçede pek bir işe yaramıyor. Hindistan'da yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı, hava kirliliğinin azalmasını ve nehirlerin biraz olsun temizlenmesini sağladı. 2017 yılında İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde bir mahkeme tarafından alınan karar, Ganj'ın yanı sıra ana kolu Yamuna Nehri'ni de kapsayan bir karar açıkladı.
Bu kararla Ganj, Hindistan'da insan haklarına sahip insan olmayan ilk varlık oldu. Çevre koruma örgütleri tarafından sevinçle karşılanan karar uyarınca, kirletme ya da başka bir yolla nehre zarar verenler mahkemelerde insana zarar vermiş gibi kabul edilebilecek. Hükümetlerin onlarca yıl yapamadığını, sokağa çıkma yasağının birkaç haftada başardığını vurgulayan sivil toplum kuruluşu, yetkililerin sokağa çıkma yasağı süresince elde edilen verileri incelemesi gerektiğinin altını çizdi. Bu karar ne ölçüde uygulanıyor bilmiyorum. Hindistan'da her yıl hava kirliliğine bağlı sebeplerden 2 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybediyor. Amacım bir milletin inançlarını ve yaşayış biçimlerini yargılamak değil. Kültürler ve inançlar toplumlarımızın zenginlikleri, motifleridir. Fakat bu inanç ve kültürler insan hayatına ve tabiata böylesine zarar vermemeli. Neden Himalayaların tepesinden kristal berraklığında akan su, insanla temas edince çamur rengine dönsün ve mikrop yuvası haline gelsin? Eğer yetkililer şimdi bir şey yapmazsa, yapılan bazı araştırmalar ve öngörülere göre nüfusun da artışıyla Ganj Nehri'nin kirlilik oranı çok daha yüksek seviyelere gelecek ve daha büyük sorunlar doğuracak. Videoyu böyle iç karartıcı bitirmek istemezdim ama acı gerçekler maalesef böyle. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.